Şunu düşünün, herhangi bir şekilde sesinizi çıkardığınız veya çevrenizde ses çıkarmasına neden olacağınız bir eşyaya, bir objeyi hareket ettirdiğiniz an ölüyorsunuz. Eğer Sessiz Bir Yer'in ilk 2 bölümünü seyrettiyseniz zaten konuyu biliyorsunuz. İlk 2 bölümde Abbott ailesini tanımıştık. Abbott ailesi kırsalda yaşıyordu ve dünyayı istila etmiş olan yaratıklara karşı kendilerini korumaya almışlardı. Abbott ailesinin hayatta kalma ve yaratıklardan kaçma mücadelesi 2018'deki Sessiz Bir Yer adlı filmde ve daha sonra devamı olan 2020'deki Sessiz Bir Yer 2'de işlenmişti. Bugün vizyona giren Sessiz Bir Yer 1. gün ilk 2 filmin öncesini, istilanın başladığı günü anlatıyor. Filmin başlangıcında New York'un ne kadar güçlü sesler çıkardığına dair bir bilgi yer alıyor. Burada enteresan olan dünyayı istilaya gelen bu yaratıkların sese karşı çok duyarlı olmaları ve en ufak bir ses çıkardığınızda sizi avlamaları. Bu durumda da en fazla ses olan yerlerden biri olan New York'a gökten adeta yağmaları bir tesadüf değil. Film yaklaşık 24 saate anlatıyor. 3 ana kahramanımız var. Bu 3 karakterden biri kanser tedavisi gören genç bir kadın olan Samira. İkincisi New York'a hukuk okumaya gelmiş yine genç bir İngiliz Eric. Üçüncüsü de Samira'nın yetişkin kedisi. Burada hatırlatmam gerekiyor. Bu filmde de göreceğiniz gibi kediler istediklerinde dünyanın en sessiz varlıkları olabilirler. Filmde istila son derece çarpıcı bir sahneyle başlıyor ve daha sonra yıkım ve katliam devam ediyor. It's the end of days. No more people. No more New York. No more nothing. İşte tam bu yıkım ve katliamın ortasında Samira bir yere ulaşmaya çalışıyor. Çünkü bazen öleceğinizi bilseniz de son bir güzellik yaşamak istersiniz. O güzellik çoğunlukla da geçmişinizden, belki de çocukluğunuzdan gelen bir anıdır. Filmin tüm aksiyonu, dehşeti, görkemi altında aslında son derece duygusal bir hikaye yatıyor. O duygusal hikayede tamamıyla birbirlerine yabancı iki insanın karşılaşması ve tesadüfen karşılaşmış bu iki yabancı yaratıklardan kaçarken ve artık kaybedecekleri hiçbir şey kalmamışken insan olmanın merhamet ve fedakarlıktan geçtiğinin dokunaklı örneklerini veriyorlar. Daha önce Pig adlı filmini seyrettiğimiz ve hayran olduğumuz yönetmen Michael Sarnowski, korku, bilim kurgu ve aksiyon türlerini harmanladığı bu filmde esas olarak güçlü bir dramatik yapı kurmuş. Özellikle son kare benim için çok anlamlıydı. Çünkü şunu hepimiz zaman zaman yaşıyor olabiliriz. Her gün çok konuşuyoruz, bir şeylerle cebelleşiyoruz, bağırışıyoruz, çağrışıyoruz. Ama sessizlik anında bazen bir fotoğrafa baktığımızda işte asıl o zaman mutlu olduğumuzu hissediyoruz. Belki bu söylediklerim şu an için size pek bir anlam ifade etmeyebilir ama filmi seyrettiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sessiz Bir Yer 1. günün görüntü efektleri ve özellikle ses tasarımında çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Oyunculardan pek tanımadığım Joseph Quinn, Eric rolünde abartısız ama oldukça hafızalarda kalacak bir performans sergiliyor. Samira rolündeki Lupita Nyong'o ise benim hayranı olduğum bir oyuncu. Bazılarınız bilebilir, 12 yıllık Esaret filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Lupita Nyong'o karakterinin duygularını birebir seyirciye geçiren bir oyuncu.
ve bu filmde de beni derinden etkiledi. Ayrıca bu filmde yaratıkların nasıl güçlü, sert ve hızlı olduklarını biraz daha yakından göreceksiniz. Filmi ben IMAX salonunda seyrettim. IMAX salonun farkını biliyorsunuz. Hem görüntü hem ses olarak. Eğer imkanınız olursa siz de bir IMAX salonuna gidin.